Şimdi dostlar bu borsalarda gerçekleştirilen ön satışları bizler ayıyor diyoruz ve bu aslına bakarsanız Initial Exchange Offering'in kısaltması, yani ilk borsa teklifi gibi düşünebilirsiniz ve bunlar ön satışlardan ziyade farklı avantajlar da barındırıyor, fırsatlar da barındırıyor. Bu fırsatların başında spot ve tabii ki margin fırsatları var ve bu videoda sadece işte IEO'ya katılmaktan ziyade bu spot ve margin fırsatlarından size bahsedeceğim. Bu videonun sonunda aslında borsa launchpad'lerin ne kadar değerli olduğunu anlayacaksınız. Hadi hızlıca videoya geçelim. Şimdi dostlar bu ön satışlar konusunda en aktif borsa tartışmasız Bybit, çünkü çok sık IDO gerçekleştiriyor ve şu anda içinde bulunduğumuz dönemde 2 IDO arasında sadece bir hafta var ve bunun bazı avantajları da var. Onlardan bahsedeceğim. Hızlıca konuya girecek olsam bu IDO'lara katılmanın 2 yolu var. Bir tanesi riskli bir yöntem, diğeri ise sıfır risk bir yöntem. Ama takdir edersiniz ki risk arttıkça kazanç da artıyor. Ben bu videoda ikisini de size anlatacağım. Siz hangisini uygun görüyorsunuz o yöntemi deneyin ama bugün ben size ikisini de anlatıyor olacağım. Öncelikle bir Bybit hesabınız olması gerekiyor. Eğer Bybit hesabınız yoksa açıklamalar kısmına referanslı link bırakıyorum arkadaşlar. O referans linkten üye olursanız $10 kazanıyorsunuz. Aynı zamanda bir form daha var. O formu da doldurursanız benim Insider grubuma katılabiliyorsunuz. O grupta bazı avantajlar var. Formda hepsi yazıyor. Okursunuz. Ama diyelim ki Bybit hesabınızı oluşturdunuz. Artık IDO'lara katılmaya hazırsınız. Tek yapmanız gereken alım satım sekmesinden Spot X bölümüne gelmek. Buradan da Launchpad kısmını tıklamak. Artık Launchpad tarafındasınız ve şu anda gördüğünüz gibi aktif proje Fire diye bir proje. Bu projeyi ben biliyorum arkadaşlar. Oldukça da popüler bir proje ve fon toplama anlamında yine başarılı bir proje ve ben tahmini bir 8x'lik bir performans bekliyorum bundan. Hatta bu videoyu yayınladıktan sonra bunu değerlendiririz. Buna katılmanın 2 yolu var. İşte bir riskli bir risksiz dediğim yöntem. Riskli yöntem Mantle tutarak katılabiliyorsunuz. Risksiz yöntem ise USD Tether tutarak katılıyorsunuz. USD Tether stabil coin olduğu için paranın değer kaybetme gibi riski yok. Ama Mantle ise değerlenip değer kaybedebilen bir token. Dolayısıyla orada risk var. Hemen öncelikle USD Tether güvenli olan taraftan bahsedeyim. Sonra Mantle tarafına geçeceğim. Bakın şu anda IDO bugün başladı ve hemen katıl butonuna bastığımda bana süreci anlatan bir ekran çıkıyor. Burada bu süreçler 4 aşamadan oluşuyor ve ilk aşama snapshot dediğimiz görüntü alma dönemi. Buradaki süreç projeden projeye değişiyor. Örneğin burada 5 günlük bir süreç var ve bu 5 gün boyunca günün random bir saati bakiyenizin aslında snapshot'ı, görüntüsü alınır ve 5 günlük süre sonunda ortalama rakamınız bulunur. Bu rakam neticesinde Mantle tarafında bir bakiyeniz varsa allocation miktarınız hesaplanır. USDT tarafında bakiyeniz varsa da bilet sayınız hesaplanır. USDT tarafı daha basit çünkü burada maksimum alabileceğiniz bilet sayısı 4 ve hızlıca onlardan size bahsedeyim. Şimdi gördüğünüz gibi benim burada kafadan 4 biletim var çünkü ben VIP statüsündeyim ve borsada aslına bakarsanız VIP statüsünü kazanmak için $50.000 bir bakiyem var. Ama sizin $50.000 olması gerekmiyor. Buradaki minimum bilet sayısı olan bir bileti elde etmek için sadece $100'ın olması yeterli. Daha fazla bilet isterseniz ya hacim yaratmanız gerekiyor ya da bakiyenizi arttırmanız gerekiyor. Örneğin 2 bilet için ya $1.000 bir USD tutmanız gerekiyor ya da $5.000 hacim yaratmanız gerekiyor. 3 bilet isterseniz de ya $10.000 bir bakiyeniz olması gerekiyor ya da $25.000 hacim yaratmanız gerekiyor. Bu şartları sağladığınızda bilet kazanıyorsunuz ama şöyle bir detay var. Bilet kazanıyor olmanız allocation alacağınızın garantisi değil. Onu şimdi anlatacağım size ama öncesinde şu detayı daha vermek istiyorum. Biletlerin allocation sayısı çok düşük. Gerçekten Mantle token'a göre hiçbir şey. Çünkü bakın burada diyor ki kazanan her bilet 170 Fire token elde eder diyor. Ama Mantle'da bir stake yaparsanız 5000 token'a kadar aslında allocation alabiliyorsunuz. Dolayısıyla şunu da bilmekte fayda var. Burada tamam riskiniz yok ama elde edeceğiniz kazanç da çok yüksek değil. Okey, burada riskiniz var ama burada kazancınız daha yüksek olabilir. Bunun birazcık detaylarına ineceğim. Şimdi diyelim snapshot dönemini tamamladınız. Bilet sayınız belli. Artık diğer süreçlere geçeceksiniz. Bakın bu diğer süreçler dikkat ettiniz mi hepsi aynı gün. Dolayısıyla burada aslında bilet sayınız belli oluyor. Birkaç saat sonra dağıtım yapılıyor ve tokenlar size teslim ediliyor. Diğer süreci kısaca böyle özetleyebilirsiniz. Yani bilet sayınız belli oldu. Çekiliş yapıldı. Tokenlar size teslim edildi. Böyle düşünebilirsiniz. Şimdi katılım sürecinde ne oluyor? Katılım sürecinde arkadaşlar buraya 2 tane seçenek geliyor. Taahhüt et diye. Hangi tarafta yatırımınız varsa taahhüt et butonuna bastığınızda ikinci aşamayı da geçmiş oluyorsunuz. Üçüncü aşamada burada bilet sayılarınız belli oluyor. Çekilişler yapılıyor. Kazanıp kazanmadığınızı öğreniyorsunuz. Dördüncü aşamada kazandıysanız allocation'lar size teslim ediliyor. Dilerseniz bu allocation'ları tahtasına gidip satabiliyorsunuz. Dilerseniz de saklayabiliyorsunuz. Artık size kalmış şey. Mantle tarafında da işler şöyle yürüyor. Burada aslında diğer avantajlardan da bahsedeceğim hemen. Şimdi Mantle grafiğine gidiyoruz. Yani temelde mantık aynı. Elinizde tuttuğunuz allocation miktarı hesaplanıyor ve bunun neticesinde bir token alıyorsunuz. Tek bilmeniz gereken şey şu. Burada minimum Mantle sayısı 50 Mantle. 50 Mantle'ınız varsa buradaki IDO'ya katılabiliyorsunuz. Ne kadar fazla varsa da aslında o kadar allocation elde edebiliyorsunuz. Bir kişi 5000 adet, bu da projeden projeye değişir. 5000 adet token'dan fazla kazanabiliyor
kazanamıyor. Fazla kazandığınız tokenlar daha düşük miktarda kazananlara bölüştürülüyor. Dolayısıyla burada bir üst limit var kazanabileceğiniz. Temelde bu. Şimdi mental grafiğine gidelim. Ön satış bu kadar arkadaşlar, aslında bu kadar basit. Şimdi grafiğe günlüğe getirdim. Burada bir detay ortaya çıkıyor. O da şu. Bakın ben hep diplerden alıp tepelerde satmayı başarmışım. Peki bunu nasıl yapmışım? Arkadaşlar temel mantık şu. Bakın şurada gördüğünüz en büyük mum 17 Kasım'da gerçekleşmiş. 17 Kasım hangi gün biliyor musunuz? Bir önceki IDO'nun snapshot dönemi. Dolayısıyla şunu biliyorum. İnsanlar bu IDO'ya katılmak için yüklü bir şekilde mental almaya kalkmış. Dolayısıyla daha önceden haberleri takip eden ve Bybit'e IDO geleceğini bilen ya da insider bilgiye sahip olanlar ne yapmışlar? Daha erkenden token satın almaya başlamışlar. Bu adamlar buradan aldı. Snapshot dönemini bekledi. Burada da satmaya başladı. Ertesi gün ilk günde olduktan sonra bakın ciddi satışlar başlamış. Peki burada ne avantajımız var? Eğer biz Bybit'in Launchpad haberlerini takip edersek bu yükselişleri ya da bu düşüşleri spot veya margin olarak değerlendirebiliriz. Peki bunu size nasıl kanıtlarım? Bakın kanıtlamanın en temel yolu şu. Biz Fire projesinin geleceğini birkaç gün önceden biliyor muyduk? Biliyorduk. Twitter'da da paylaştık. Bybit'in kendisi paylaştı. Ardından bugün Bybit'in aslına bakarsanız snapshot döneminin ilk günü. Dolayısıyla bakın burada ne var? Şu aralıktaki en büyük mum var. Hem trend seviyesinde hem de gördüğünüz gibi snapshot'ın ilk günü. Peki ne olmuş? Bakın düşüş başlamış. Demek ki ben burada şunu düşünebilirim. O zaman düşüş dönemi de başlıyor. Dolayısıyla spot ve margin fırsatı var. Eğer siz Bybit'in launchpad'lerini takip ederseniz sadece ID olarak katılmakla kalmaz. Bu spot ve margin fırsatlarını deneyebilirsiniz. Ben şahsen şurada kendi adıma $1000 kazandım. Daha yüksek bir yatırım da yapabilirdim. Yapmadığım için de pişmanım. Ama çok easy paraydı. Dolayısıyla spot ve margin fırsatları var. Bunları da değerlendirebilirsiniz. İlla ki Launchpad'e katılmanız gerekmiyor ama şunu da yapabilirsiniz. Spot ve marginleri değerlendirmek istiyorsunuz. Bakiyeniz zaten USDT'tir. Dolaylı yoldan bilet şansını da deneyebilirsiniz. Bu ön satış mantığı tamamen bu. Şimdi bir önceki ön satışın size performansını göstereceğim. Bakın şu bir önceki ön satışta ve satış fiyatının 0,08 olduğunu görüyorum. Projenin adı da CRDS. Hemen grafiğine bakıyoruz. Şimdi dostlar gördüğünüz gibi bu bir önceki projenin aslında günlük grafiği ve gördüğünüz gibi 0,8 centten başlamış 4 sente kadar yükselmiş ve tam 5x'lik bir performans sergilemiş. Bu 5x kulağa aslında düşük gelebilir ama şöyle düşünün. Buradaki tokenların tamamı açık. Dolayısıyla $300 bir yatırım mı yaptınız? 3 kere 5 15. $1500 kazanmışsınız ve anında. $500 bir allocation mı aldınız? Bakın 5 kere 5 25. $2500 kazanmış oluyorsunuz. Yani aslında borsa IDO'ları Launchpad IDO'larına göre çok daha bonkör. Bunu da düşünerek videoyu burada yavaş yavaş bitiriyorum. Şimdi elimden geldiği kadar sade ve basit anlatmaya çalıştım. Eminim hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse de yapmanız gerekeni biliyorsunuz zaten. Kanala abone değilseniz abone oluyorsunuz. Videoyu beğeniyorsunuz ki ben de bu tarz içeriklere devam edeyim. Aynı zamanda aklınıza eğer bir soru takıldıysa lütfen yorumlar kısmından bana iletin. Mümkün mertebe tüm yorumları okuyor ve cevaplamaya çalışıyorum. Son olarak da bu Bybit üzerinden ön satışlara katılabileceğiniz tek yöntem değil. Bir de Web3 IDO'ları diye bir şey var. O da çok kolay. Onu da size anlatıyor olacağım. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Bu kanala abone oluyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.